Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün bitecekler ve yarın bizleri bekleyenler neler? Bu videomuzda onlara bakacağız arkadaşlar. Ve hızlı bir şekilde bugün biteceklere bakacak olursak birçok etkinlik var bugün bitecek olan. Geçen hafta bir kampanya başlamıştı. Ondan dolayı bazı etkinliklerden özellikle de fazla GP veriyorlar arkadaşlar. Mesela bu etkinliğimizden 110.000 GP verilmekte. Bugün bunun son günü. Tur etkinliği, Player of the Week ücretsiz açma hakkı kazandığımız etkinlik. Bugün son günü, yarın yeni bir etkinliğimiz gelecek. 2 tane temalı etkinliğimiz var. Online maça karşı oynadığımız bölümde bu etkinliklerin de bugün son günü. Sağ taraftakinden e-futbol parası kazanmaktayız. Sol taraftakinden de GP kazanıyoruz. Bugün ligime eklenen, geçen hafta eklenen futbolcuların son günü, yarın yeni futbolcular eklenecek. Eğer almayı düşündüğünüz oyuncu varsa bugün alabiliriz arkadaşlar. 10 maç oynatabiliyoruz bu futbolcuları. Yarın yeni isimler ligime eklenecek. Ayrıca liglere özel paketlerin de bugün son günü, aylar önce eklenmişti, 2-3 ay önce ve bu paketler bugün sona eriyor. İngiltere Ligi, İspanya Ligi ve İtalya Ligi. Bugün son gün, yarın bunlar kaldırılmış olacak. Mağazada 2 tane oyuncu vardı. Bir tanesinin de artık süresi bitiyor arkadaşlar. Bu futbolcumuz da bugün son gün. Yarın kaldırılmış olacak. Yarına geçtiğimiz zaman her perşembe olduğu gibi haftalık bakım var. Türkiye saatiyle oyun sabah 05'te bakıma girecek. Konami en geç 11'de açılacaklar ama daha da erken vakitlerde açıyorlar oyunu. Öncelikle Japonlara açıyorlar aslında. Japonya dışında bazı ülkelere de erken açıyorlar ama bizim ülkemizde oyun geç açılmakta. Yarın bizleri bekleyenlere baktığımızda eFootball Championship ile alakalı etkinlik gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Konami daha önce bir takvim yayınlamıştı ve yarın 14 Mart bu etkinliğin 3. roundu yarın gelecektir. Konami çünkü tarihi değiştirmedi. Hala resmi web sitesinde bu tarih yazıyor. Bir hafta duracak. 4 tane mücadele var. İlk mücadeleden 1000 futbol puanı, ikincisinden 50 futbol parası kazanıyoruz. 50.000 GP ve beceri antrenörü. Burada tabii 50 futbol parası bizler için önemli. İkinci mücadeleye 50 futbol parasını eklediler. Geçen hafta kampanya başlamıştı. O kampanyanın da yarın ikinci haftasına başlıyoruz. Bundan dolayı giriş bonusları, bu her gün verilen 30.000 GP'ler devam ediyor arkadaşlar. Şu an hala bu etkinlik var. Bu etkinlikten yine yarın gelecek arkadaşlar. 110.000 GP verilmekte. 2 hafta üst üste denmişti. Eğer oynamadıysak bugün şu ankini tamamlayabiliriz. Yarın yenilenecek. 2 hafta üst üste bu etkinlikler geliyor. Ayrıca özel temalı etkinlik 50.000, 100.000 GP kazandığımız etkinlik de yine yarın gelecek. Çok fazla GP kazanacağımız üst üste etkinlikler var bu 2 hafta boyunca. Yarın Player of the Week paketi gelecek arkadaşlar. Dün bununla alakalı detaylı bir video çekmiştik. Şöyle üzerinden isimlere değinecek olursak Bayern Münih'ten bir isim kesinlikle gelecektir ama adaylar fazla. Ben ilk sıraya Goreska'yı yazdım. 4 gole katkısı var. İkinci isim Harry Kane dedik. Onun da 4 gole katkısı var. Ama ben Goreska'yı biraz daha ön planda görüyorum. Musiala'da iyi performans sergileyen isimlerden birisiydi bu maçta. İngiltere Ligi'ne bakacak olursak Tottenham takımı 4-0'lık galibiyet aldı. Forvet'te oynayan Son 1 gol 2 asist yaptı. Gelirse SF kartıyla gelecektir. Fırsatçı golcü olacaktır büyük ihtimalle. Arsenal 2-1'lik galibiyet aldı. Sağ bekteki isim Ben White'ın 2 asisti var. Manchester United gol yemedi. Goller penaltıdan. Belki kalecilerini tercih edebilirler arkadaşlar. İtalya'ya geçtiğimizde Cagliari 4-2'lik galibiyet aldı. Fakat burada futbolcuların seviyeleri düşük. Santrafor'da oynayan Şahmarodov var. Özbek futbolcu. Gelme ihtimali olan isimlerden ama kim gelirse gelsin Cagliari'den seviyesi düşük olacaktır. Inter takımının stoper futbolcusu Bissek gelebilir. Stoper olarak 1 gol attı, takımına galibiyeti kazandırdı. Barcelona takımında genç futbolcu Yamal sağ açıkta oynayıp 1 gol attı. Takımına 3 puanı kazandırdı. Genç futbolcu gelirse seviyesini merak ediyorum. Güçlendirici falan olursa, normal katkıda 94 olan bir isim. Barcelona Konami'nin anlaşmalı olduğu kulüplerden bir tanesi. Barcelona futbolcuları Konami için bayağı bir önemli. Real Sociedad 3-2'lik galibiyet aldı. Stoper Lenormand 1 gol attı. Gelme ihtimali olan futbolculardan. Real Madrid'de Arda Güler gol attı arkadaşlar. Gelebilir. Tabi burada Konami'nin tercihi önemli. Bakalım Arda Güler'i tercih edecek mi? Bir Barcelona'dan Yamal'ı merak ediyorum. Genç futbolcuyu seçecekler mi? Bir de Real Madrid'den Arda Güler. 4-0'lık galibiyet. Zaten 2 golü rakip takım kendi karesine attı. Vinicius Junior var. Arda Güler var. Arda Güler bir de oyuna sonradan girdi. Kısa sürede gol attı. Gelirse süper yedek becerisi de olacaktır. İnşallah milli futbolcumuz yarınki Player of the Week'te olur. Cadiz 2-0'lık galibiyet aldı. Santrafor'da oynayan Yuan mi ya da Juan mi, isme yine bakmayı unuttum ben. Bu futbolcumuzun adı nasıl okunuyor diye bakacaktım, yine unuttum ben.
Atletico Madrid gibi güçlü bir takıma 2 tane gol attı arkadaşlar. Gelebilir. Villarreal takımının 3-2'lik galibiyeti var. Bu maçta Charlotte 1 gol 1 asist yaptı. Fransa Ligi'nde Le Havre 1-0'lık galibiyet aldı. Bu maçta Operis sol bek futbolcusunun golü bulunuyor arkadaşlar. Takımına galibiyeti getirdi. Sol bekte pek bir aday yok, aslında gelebilir kendisi. Ligimize baktığımızda arkadaşlar 3 maçta farklı skorlar ortaya çıktı. Trabzonspor 5-1'lik galibiyet aldı. Trezeguet 1 gol 2 asist 3 gole doğrudan katkı sağladı. Galatasaray takımı 6-2'lik galibiyet aldı. Kerem Demirbay'ın orta saha futbolcusunun 3 golü var. Göbek futbolcusu 3 gol attığı için Konemi'nin hoşuna giden durumlar aslında bunlar. Fenerbahçe 4-1'lik galibiyet aldı ama burada goller dağıldı arkadaşlar. İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Başşuayi, Mert Hakan, bir futbolcu öyle 2 gol 3 gol yapmadı. Belki Kerem Demirbay ya da Trezeguet'den birini bizim ligimizden tercih edebilirler. Ayrıca pazar günü değinmiştik arkadaşlar. Konemi bu sezon içerisinde, ki bu sezon geçen hafta başladı, 11 Nisan tarihine kadar da devam edecek. Yaklaşık bir ay daha süremiz var arkadaşlar. Bu sezon içerisinde yapay zekaya karşı oynayacağımız bir etkinlik, yeni bir etkinliğin geleceğinden bahsetti. Bir de oyuncuları güçlendirebileceğimiz öğe gelecek dedi. Bunun daha zamanı açıklanmadı. Henüz daha Konami'den açıklama yok arkadaşlar. Bu açıklama aynen Konami'nin resmi web sitesinde durmakta. Bakalım yarın bir gelişme olacak mı? Yarın olmazsa önümüzdeki hafta artık bir gelişme olmasını bekleyeceğiz. Etkinlik, özellikle de öğe bizler için önemli. Pozisyon takviyesi mi yoksa güçlendiricili öğe mi olacak? Onu mu satacaklar? Henüz daha bununla ilgili böyle bir tanıtıcı video falan da paylaşmadılar arkadaşlar. Ayrıca yarın bazı takımların dizilişi değişecek. Mesela geçen hafta dikkatleri çeken 2 tane dizilişimiz var. Sol taraftaki Manchester United'ın dizilişi santraforsuz. Sağ açık sol açık 2 tane ofansif orta saha var. Manchester United geçen hafta bu dizilişe geçti. Belki yarın değişebilir. Eğer elinizde yoksa, merak ediyorsanız, isterseniz bugün Manchester United seçip dizilişi değiştirebilirsiniz. Ayrıca 4-3-1-2 dizilişinin kanatlı versiyonu, 2 santrafor arkasında ofansif orta saha, kanat, göbek şeklinde oynayabildiğimiz dizilişte şu an İspanya Ligi'nden Vasco Gibisco takımında yer almakta. Yarın belki değişir arkadaşlar. İsterseniz bugün alıp bu dizilişleri bir oyun plan listenizde tutabilirsiniz. Özellikle de sağ taraftaki diziliş oyunda sık kullanılan dizilişlerden bir tanesi. Şu an bir takım kullanıyor. Olur da yarın tabii o takım da değişir, başka takımlar olmazsa bu sefer bu dizilişi bir süre kullanamama durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. Beğendiğiniz dizilişleri isterseniz oyun planlarına kaydedebilirsiniz. Bugün bitecekler ve yarın bizleri bekleyenler bunlar da arkadaşlar. Bugün Konami yarın gelecek Player of the Week futbolcularıyla alakalı açıklama yapabilir. Her çarşamba öğlen vakitlerinde birkaç tane Player of the Week futbolcusunu paylaşıyorlar. Öyle bir durum olursa karşınızda olmaya çalışacağım. Tüm bunlarla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.